Merhabalar, selamlarımla ve saygılarımla ben Halime Mehmet, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir tarifle ekranlarınızdayım. Limonlu cheesecake asla çatlama olmayan garantili birçok kez denenmiş tarifimdir. Şimdi burada ilk önce kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basıp bildirim zilini mutlaka açın ki sizlere harika lezzetli tariflerle ekranınızda gelebileyim. Hemen yapımına geçelim. Malzemeler ekranda ve açıklama kısmında mevcut. Gördüğünüz gibi ilk önce bisküvileri blenderdan geçirdim. 2 paket bisküvi kullanıyorum. ...250 gram tereyağı erittim ve bisküvilerin üzerine döküyorum. İyice tereyağı ve bisküviler özleşsin. ...32 santim bir pasta kalıbının altına yağlı kağıt yerleştirip bisküvileri döküyorum. İyice bastırıyorum ve düzleştiriyorum. Cheesecake'in harcının yapımına geçelim. 500 gram süzme yoğurt, 250 gram mascarpone. Bu kremden koymasanız da olur arkadaşlar ama ben tadını sevdiğim için bunu da ekledim. ...250 gram krem şanti, ...300 gram pudra şekeri. Burada püf nokta arkadaşlar, mikser kullanmıyoruz. Pişirirken çatlamamasını garantilemek için. Elle şeker erinceye kadar karıştıralım. ...4 adet yumurta. Tepeleme 3 çorba kaşığı un. En son bir limonun suyunu kullanıyorum. Güzelce karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar. Kek kalıbına dökelim. ...160 derece fırında 1 saat pişirmeye bırakacağız. Fırının alt kısmına bir ısıya dayanıklı kase veya benim gibi fırın tepsisinin içine
alt kısmına yerleştirip su dolduralım ve cheesecake'i pişmeye bırakalım. Bir saat sonra fırını söndürelim. 20 dakikada fırının içinde kapağı aralık şekilde bırakalım. Hemen üstüne limonlu sosumuzu hazırlayalım. Çok basit bir şekilde hazırlanıyor. 2 bardak su 300 mililitrelik. Toplamda 600 mililitre su kullandım. 200 gram şeker, 2 kaşık nişasta veya un fark etmez. Güzelce karıştıralım. Bir kaşık zerdeçal renk vermesi için, tadı asla değiştirmez. Bir limonun suyu. Limon kabuğu isteğe göre ben biraz koydum. Güzelce bırakmadan karıştıralım. Zaten çok çabuk istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Cheesecake'i fırından çıkarıp sosu üzerine dökelim. Biraz soğuduktan sonra en az 5-6 saat buzdolabına bekletelim. Hatta bir gece durursa daha güzel olur. Ve süsledikten sonra sonuç harika oldu. Gerçekten çok ferah, tam kıvamında, hiç çatlama olmadı. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Dışarıdankilerden daha lezzetli ve güzel. Tarifi buraya kadar atlamadan izlediyseniz siz de aynı sonucu alacağınızdan emin olun. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım, videomu beğendiyseniz destek amaçlı abone olup bildirim zilini mutlaka açın ki bir sonraki videolardan ilk önce siz haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.